Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mum çiçeği bakımı ile ilgili 4 önemli püf noktadan bahsedeceğim. Birincisi, mum çiçeği için en uygun toprak hangisidir? Ve nasıl bir toprak kullanılmalı? Mum çiçeği tropik bir çiçektir. Yani seçtiğiniz toprağın mutlaka geçirgen ve havadar olması gerekiyor. Bu bir ağaç kabuğu, perlit ya da torf olabilir. Seçtiğiniz toprağın %70'i torflu ve %30'u da perlitte olacak şekilde bir oran oluşturmanız gerekiyor. Ve ikisini karıştırmalısınız. Yani toprağın hafif ve geçirgen olması gerekiyor. Eğer toprak ağır olursa kökler çok fazla su tutar. Bu da zamanla köklerin çürümesine sebep olur. Çünkü toprak yapış yapış olur. Son olarak içerisine çok az yanmış hayvan gübresi eklemeniz bitkilerinizin köklerinin daha güçlü olmasına ve daha hızlı büyümesine yardımcı olur ve bu toprak ile bol bol çiçek açar. İkinci önemli püf nokta yaprak temizliği. Bir çiçeğin sağlıklı olup olmadığını yapraklarına bakarak anlayabilirsiniz. Çiçeklerde böceklenme, bitlenme olabilir. Bu da çiçeğin çiçek açmasını engeller. Bu yüzden sağlıklı yapraklara sahip olabilmesi çok önemli çiçeklerin. Özellikle salon çiçeklerinin büyük yeşil yapraklı salon çiçeklerinin mutlaka yaprak temizliğini ayda bir kere yapmalısınız. Şimdi sizlere bunu nasıl hazırladığımı göstereceğim. Yaprak temizliği için hazırlayacağım bu karışımı gönül rahatlığıyla tüm salon çiçeklerinizde, yeşil yapraklı çiçeklerinizde ve özellikle mum çiçeğinde kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı dolusu limon suyu elde edip su ile karıştırabilirsiniz. 100 milim suya 1 yemek kaşığı limon suyu yeterli. Ve bir pamuğu bu suyun içerisine karıştırın. İyice batırdıktan sonra bu pamuk ile çiçeğinizi hem üstten hem de alttan tüm yapraklarını silin. Bu işlem ne işe yarar? Eğer çiçeklerinizde bir böceklenme, bitlenme ya da farklı bir hastalık varsa bu onu dezenfekte edecektir. Özellikle mum çiçeğinin yaprakları kalındır ve silmesi çok daha kolaydır ve tozu daha fazla tutar. Bu yüzden ayda bir kere mutlaka limonlu su ile mum çiçeğinizin yapraklarını hem alttan hem de üstten silmeniz gerekiyor. Limon içerisinde bulundurduğu antioksidan özelliği sayesinde bitkilerinizde herhangi bir böcek ya da hastalık varsa bunu durdurur ve böcekleri ve hastalıkları uzaklaştırır. Böylelikle bitkinizin yaprakları daha sağlıklı olur. Sağlıklı bir bitki yapraklarınız varsa daha hızlı çiçek açacaktır ve böylelikle yıl boyunca mum çiçeğinizin çiçek açmasını da yardımcı olur ve teşvik eder. Bakın şu anda daha sağlıklı ve daha parlak ve artık rahatlıkla bu çiçeğimizi bir yere konumlandırabiliriz. Şimdi sizlere üçüncü püf noktadan bahsetmek istiyorum. Üçüncü püf nokta çiçeklerde en önemli gübre yani sıvı bitki besinleri kullanımı. Eğer evde çiçek büyütüyorsanız mutlaka ama mutlaka ayda bir kere çiçeklerinizi sıvı bitki besinleri gübreler ile desteklemeniz gerekiyor. Bugünkü sıvı bitki besini için ihtiyacım olan patates kolaylıkla evde bulabilirsiniz. Özellikle patates kabuğunu kullanıyorum. Bu yöntemde patates kabuğunu kullanmamın nedeni patates kabuğunda bol miktarda C vitamini var ve aynı zamanda bol miktarda potasyum var. Bunlar özellikle yapraklarının canlanmasına, böcek ve hastalıklardan kurtulmasına yardımcı olacak. Şimdi patates kabuklarını kestim ve bunları küçük parçalara ayıracağım. Özellikle küçük parçalara ayırmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu tarz gübrelerde küçük parçalara ayırdığınız zaman içerisindeki vitaminleri çok daha hızlı suya geçecektir. Bunun için küçük parçalara ayırıyorum. Küçük parçalara ayırdığım patates kabuklarını cam bir şişenin içerisine koydum. Üzerine kaynar su ilave ediyorum.
Kaynar su çok daha hızlı vitaminleri suya bırakmasına yardımcı olacak. Üzerine bir kapak ya da bir streç ile bu şekilde kapatın ve bir gece dinlendirmek için bekletin. Şimdi ikinci tarifimize geçiyoruz. Bunun için sarımsağa ihtiyacımız var. Sadece bir diş sarımsak kullanacağım. Sarımsağı kabuğuyla beraber küçük yine parçalara ayırabilirsiniz. Sarımsak içerisinde yüksek oranda antioksidan özelliği var ve antioksidan özelliği sayesinde orkidelerin ve evdeki bütün çiçeklerinizin böcek ve sineklerden, hastalıklardan korunmasına, sağlıklı, daha güçlü yapraklara ve çiçeklere sahip olmasına yardımcı olacak. Şimdi doğradığım sarımsakları yine bir cam şişenin içerisine koyuyorum ve üzerine yine kaynar su koyup bir gece dinlendireceğim. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Ve videomu çevrenizde paylaşıp daha fazla kişiye ulaşmasına da yardımcı olursanız çok sevinirim. Evet, bir gece beklettiğim 2 gübrem de hazır. Şimdi 2 gübreyi birleştirip barış çiçeğinde nasıl kullanacağımı göstereceğim. 2 gübreyi de süzüyoruz. Patates kabuklarının ve sarımsak tanelerinin suya karışmaması gerekiyor. Sadece suyuna ihtiyacımız var. Bu karışımın üzerine su ekleyeceğim. Öncelikle daha rahat sulabileceğim bir tabağa getireceğim. Bakın önceden içerisine su koydum. Hazırlamış olduğum bu gübreli karışımın üzerine ekliyorum. Yani toplamda 1 litreye tamamlıyorum. 400 milim sıvı bitki besini, geriye kalan 600 mililitresi ise normal çeşmede kullandığınız su ya da arıtma suyu. Böylelikle daha faydalı olacak. Hazırladığım bu karışımı özellikle yaz ayında olduğumuz için bunu terasta yapıyorum. Sizler de açık havada ya da bir pencere kenarında bu gübreyi verin ve bolca havalandırın. Özellikle içerisindeki bol miktardaki antioksidan özelliği sayesinde hem sarımsağın hem de patates kabuğunun böylelikle çok fayda sağlayacak. Verdiğiniz suyun ya da gübrenin mutlaka toprağı iyice çekmesi gerekiyor. Bu yüzden suyu yavaş yavaş fakat toprağın iyice nemlendiğinden emin olacak şekilde su ve gübre verebilirsiniz. Bu işlemi özellikle ayda bir kere verin. Ben ayda bir kere dönüşümlü olarak tüm salon çiçeklerime sıvı bitki besinleri veriyorum. Evet, sizlerle bu yapmış olduğum işlemler sonucundaki çiçeğimin gelişimini de özellikle paylaşmak istiyorum. Mum çiçeğinin aylar içerisindeki gelişimini gösterdim. Bu benim mum çiçeğimin son 2 ayda 2 kere çiçeklenmesi. Özellikle 4. püf noktayı da anlatmak istiyorum. Mum çiçeği için en uygun yer neresidir? Mum çiçeği konumu çok önemli. Mum çiçeği özellikle sabah güneşini çok sever ama direkt güneş almaması gerekiyor.
Direkt güneş alırsa yapraklarında yanma oluşur. Bu yüzden direkt güneş değil fakat pencereye yakın bol aydınlık olması gerekiyor. Yani mum çiçeği karanlık ve gölge bir yerde kalmaması gerekiyor. Bitkiniz eğer uzun süredir çiçek açmıyorsa bunun bir nedeni de yetersiz ışık almasından kaynaklanır. Ve sıcaklık aralığının mutlaka oda sıcaklığı olmalı. Yani 20 ve 24. Özellikle 15 derece altı ve 30 derece üstü sıcaklıklarda çiçeklerinizin, bitkilerinizin gelişimi yavaşlayabilir. O yüzden lütfen bu püf noktalara dikkat edin ve mutlaka ayda bir kere bitkilerinizi potasyum ağırlıklı, kalsiyum ağırlıklı desteklemeniz de gerekir. Bunları dönüşümlü olarak verebilirsiniz. Umarım bu anlattığım püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı ve video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.